Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün tatlı kızı hatırladınız değil mi? Kızımız Öykü bebek. Onun yanına bir de erkek kardeşini yapalım istedim. Ve adı da Ediz olsun. Bu Öykü torunumun adı. Ediz de diğer torunumun adı olsun. Evet, şu an şöyle ayağına başladım. Bir tane ayak ördüm. İstediğiniz renklerde örebilirsiniz. Artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Ayak kısmında mesela az bir şeyler kaldığında farklı şeyler ortaya çıkarabilirsiniz. Ben böyle bir başladım. Gri ve tabanı lacivertle. Şortu da yine lacivert yapacağım. Kolumuzda bu şekilde böyle bir yeşil kullanacağım. Ten rengim daha önceki yoncaydı. Etrofil yoncaydı. Onlar elimde yok şu an. Valans yansın var. Ten rengi. Bu da 100 gram 120 metre. Ten rengimiz 100-42 lot 966 arkadaşlar. Evet, saç rengi olarak da etrofil yonca kullanacağım. Öykünün saçları da bu renkti. Bu da yine aynı 120 metre. 100 gram 120 metre. Renk olarak da kolor 70.754. Bu renk çok güzel. Farklı renkler çalışabilirsiniz. Şöyle bu renk olarak değil de bunu mesela kahve tonları olabilir, sarı tonları olabilir. Böyle tüylü ipler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bu renk var elimde. Bundan çalışacağım. Hemen ayağımızla başlayalım. Tabanımızla. Ya da önce kolumuzu hazırlayalım da kenarda dursun. Daha sonra bacağımıza geçelim. Evet, tığ numarasını size bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi ben tülibin etim tığıyla yapıyorum. 7 numara 4 milim. Bu tülibin diğer mesela gri veya kahve tonu olan. Bunlar daha farklı oluyor. 4 milim daha kalın oluyor. Bunda diğer 3 milim 3.75 milimle aynı incelikte. O yüzden ben bunu öreceğim. Size eliniz bolsa 3.5-3.75 tavsiye ediyorum. 4 milim size kalın gelebilir. Bu da örgünüzün böyle delikli olmasını sağlar. Böyle hiç delik olmayacak örgülerimizde. Bebek de ördüğümüz için daha bir sıkış olsun. Evet, şimdi başlıyoruz. Şöyle ipimi uzun bıraktım. İpimi sabitledim. 2 zincir çektim. Bir atlıyorum. İkincinin içine 6 tane sık iğne yapalım. 3 4 5 6. Hemen ilk ilmeğimi tekrar batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Sadece burada ilmek kaydırıp zincir çekiyoruz. Bundan sonra döne döne öreceğiz. Araya ipimizi takalım. Mutlaka bir ip takıyoruz. Sıramızı belirlemek için. Ayraçla takabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. Evet, ikinci sıramızdayız. 6 tane ilmeğimizin her birine çift batıyoruz. Yani arttırıyoruz. 6 tane peş peşe arttıralım. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. Bu zaten kız bebekle sayılarımız hepsi aynı, gidişat aynı. Renk değiştiriyoruz. Biraz ayağında farklı yaptım. Birazcık daha bir genişlik oldu.
2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Evet, 3. sıradayız. Bir tane tek, bir çift batalım. Pardon, 3 tek bir çift. Biz alışırız ya hep aynı sayılar örmeye. 1 tek, 2 tek diye. Ona alışmışım. Şimdi 3 tane tek yapıyoruz. 1, 2, 3 tek, 1 artır. 1, 2, 3 tek, 1 artır. 2, 3 tek, 1 artır. Evet, sıra sonunda 15 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, 6. sıradayız. 3 tane tek, bir azalt, üç tek, bir azalt, 3 tek, bir azalt yaptık. 3 tane azaltma yapmış olduk. Elimizi bitirdik şimdi. 12 tane sık iğne kaldı. Şimdi 8 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Her birine bir tane batalım. Evet, toplam 8 sıra düz örgümü tamamladım. İçine elyaf koyuyorum. Ara yapalım. Evet, şimdi tişörtünün rengine geçeceğiz. İpimizi burada koparalım. Evet, ilmek kaydırıyorum. Bir zincir, hatta 2 olsun ve koparalım. Kopardığımız yerleri de şöyle çakmakla şöyle bir yakıp yakalım. Buradan dağılmasın diye. Evet. Evet, bunu alalım. Evet, ipimizi sabitliyoruz. Sıra başım, ilmek kaydırdığımız ilmek sıra başımız. Buraya battım. Ama arkadan batıyoruz, pardon. Arkadaki tek katta batalım. BLO'dan öreceğiz bu sırayı. Tişörtümüzün yerini belirleyeceğiz. Ve sıra sonuna kadar arkadaki tek kata batıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi 16. sıradayız. 3 tane arttırma yapacağız. 3 tane tek batıyorum. 1, 2, 3 tek, 1 artır, 3 tek, 1 artır, 3 tek, 1 arttır. Evet, toplam 3 tane arttırma yaptık. Sayımız 15'e çıktı. Şimdi 2 sıra, şöyle sıra başımız, 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim ve ipimizi koparalım.
ilmek kaydırıp koparıyoruz. Evet, kolumuzu bitirdik. Şimdi tişört görüntüsü vereceğiz. Şöyle dış kısmına doğru ipimizi yine sabitledik. Sıra başına gidelim. Ve buradaki tek katlar dışarıda kalmıştı. Beyluğadan örmüştük. Bunlara batıp şu ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Şimdi 3 tane tek, bir arttır yapalım. İkili trabzan yapıyoruz. Bir tane battım. Ya da çok hatırlayamıyorum. Bayağıdır örmedim. Tekli trabzan yapalım arkadaşlar. Sanki öyle gibi görünüyor. Fark etmez. Ha ikili ha tekli olması. Ben emin olamadım. Şimdi ikisi aynı olsun diye. Evet. 1, 2, 3. 3 tek battım. Bir arttırıyorum. Şu tekrar 3 tek bir arttır. Tığın üstüne aldım. Bir seferde kapatıyorum. 3 tek bir arttır. Evet, sıra sonuma geldim. İlk ilmeğime batıp ilmek kaydırdım. İpimi biraz uzun koparıyorum. Bu tarafa çektim. Şimdi bunları arkadan içeriye çekelim. Hemen dibinden iki ipi de içeriye çekelim. İki ucu bağlayalım. Sonradan çıkmasınlar. Evet, şu geri kalanı da tekrar dolduralım. Şöyle elimle açıyorum, esnetiyorum. Şekil vermek yani bize kalmış sonuçta. Evet, kollarımız hazır. Bu şekilde yaptık. Hemen ayağa geçelim. Tabanımıza başlayalım. Dediğim gibi istediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Ben de lacivert çok vardı elimde. O yüzden bunu da yapacağım. Şortunu ve ayakkabısının altını. Evet, tabanımız yine kızla aynı. Başlıyoruz. Evet, ipimizi sabitledim. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir atlıyoruz. İkinci zincirin içine 3 tane sık iğne. Şimdi zincire geldik. 3 zincire tek batalım. 1, 2, 3. Ve son zincirin içine 5 tane yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane yaptık. Şimdi zincirin bu tarafına da 3 tane örelim. 3 sık iğne.
Evet, birinci sıramızı tamamladık. Şurada ip takalım. Evet, sıra sonunda 14 sık iğneye ulaştık. Evet, ikinci sıradayız. Şimdi ikinci sıramızda buradaki 3 ilmeğe peş peşe arttırıyoruz. Bu birinci, ikinci arttırma, üçüncü arttırma. 3 tane tek batalım. 1 2 3. Şimdi diğer köşemize geldik. Burası ön kısmı. Bu 5 tane ilmeğimize yine çift batıyoruz. 5 tane peş peşe arttıralım. 2 3 4 ve 5. Ve kalan son 3 ilmeğe de tek batalım. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. 22 sık iğneye ulaştık. Üçüncü sıradayız. İpi bu tarafa aldık. Bir tane tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Evet, 3 arttırmamızı topukta yaptık. 4 tane tek batalım. 3 4. Bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. Evet, toplamda 5 tane arttırdım. Topukta da 3 arttırdım. 8. Her sıra 8 arttırmamız var. Geri kalan 3 taneye tek batıyoruz. Ve tabanı bitirdik. Toplam 3 sıra ördük. Evet, sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 4. sıradayız ve 4. sıramızı arkadaki tek kattan BLO'dan örelim. Şöyle alırken bir arkadaki, bir alttaki, şu tepedeki şu düz çizgiyi de içine giriyorum. Onu da örelim. Çift örelim ki sağlam olsun. Tek kat zayıf oluyor. Çift ağımızda daha uzun ömürlü olur. Açılma olmaz. Evet, sıra sonuna kadar BLO'dan örelim. Evet, 4. sıramızı bitirdik. Arkadaki BLO'dan ördük ve 30 sık iğne. Şimdi başka renge geçeceğiz. 3 tane ilmek kaydırıyorum. Renk geçişi güzel olsun diye. Bir zincir çekip ipimi kopardım. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın. Emeğimizin karşı olarak bize destek olmanızı istiyorum. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak, ne kadar çok abonemiz olursa o kadar daha ben de emeğim karşılığını almış olurum canlarım benim. Şimdi arkadaşlar, diğer renge geçeceğim. Bu arada bütün markalar farklı şu an.
etrofil var. Volans var. Nitmi var. Bunlar arkadaşlar hepsi de aynı kalınlıkta, 100 gram 120 metre. Yani bunları alırken dikkat edin 120 metre olmasına. Çünkü mesela Alize Velvet diyorsunuz. Evet, hiç kullanmadım ama gördüm. Çok kalın. Kalın olduğu için de gramı az oluyor içinde. Çok daha fazla almanız gerekiyor yumak olarak. Bunları da hatırlatalım. Evet, şimdi ipi sabitleyelim ve 5. sıraya geçiyoruz. 5 ve 6. sıramızı eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Hemen ilk ilmek kaydırmadığıma batıyorum. Bu sıra başımdı. Buradan devam edelim. 30 sık iğne örelim. 3 4 5. Evet, 7. sıradayız. Ve azaltma yapacağız. 11 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tek battım. Bir azalt. Bir tek, bir azalt, bir tek, bir azalt, bir tek, bir azalt, bir tek, bir azalt, bir tek, bir azalt. Toplam 6 tane azaltma yaptım. 2 tane tek kaldı. Ve 24 sık iğnem kaldı arkadaşlar. Affedersiniz. Şu ben buraya yukarıya yazıyorum ya, parantez içinde 6. 6 azaltmak demek arkadaşlar. Toplam 6 tane azaltma yapın demek. Buradan kafanızda karışmasın. 6 tekrar değil yani. Hani 6 tekrar ama yani sonuçta 2 tek kalmış oluyor. Burada bir kafalar karışıyor bazı arkadaşlarda. Evet. 8. sıradayız. Yine 11 tane tek batalım. Evet, 11 tane tek battım. Şimdi 6 tane peş peşe azaltacağız. Bu birinci. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Ve 6. Geriye bir tane tek kaldı. Evet, 6 tane azalttık. 18 sık iğnemiz kaldı. Evet, 9. sıradayız. Şimdi sıra başından itibaren 12 tane sık iğneye tek battık. 2 tane peş peşe azaltalım. Bu bir ve iki tane peş peşe azalttım. Şimdi geri kalan 2 tane tek batıyoruz. ...16 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, 10. sıradayız. Bu sıramız
Evet, şimdi bu sıramızda tekli trabzan yapacağız ve öndeki tek kattan öreceğiz. Önce şöyle bir ilmek, evet, önce bir ilmek kaydıracağız. Sıra başımız burada. İlk sıraya başlıyoruz, 10. sıraya. Şimdi ilk ilmeğime alttan girdim. Yine alttan öndeki tek kattan alıyorum. İlmek kaydırdım. Mutlaka bunu yapacağız. İlmek kaydıracağız. Bir zincir çektim. Tığım üstüne alıyorum. Şimdi aynı ilmeğin içine yeniden batıyoruz ve tekli trabzan yapıyoruz. Hepsini bir kapattık. Yukarıya çıkmış olduk. Biraz sonra buraya batıp ikisini birleştireceğiz. Tekrar tığım üstüne aldım. Öndeki tek kattan alıyorum. Hepsini bir kapattım. Tekrar tığım üstüne aldım. Öndeki tek kattan alttan giriyorum. Kapattım. Alttan doğru. Diğer kata biraz sonra çorap rengini yapacağız. Böyle eksiltme artırma yapmadan tek batalım hepsine. Evet, 16 tane tekli trabzanım yaptım. İlk baştaki yapmış olduğumuz bir zincir çekip yukarı çıkmıştık. İlk ilmeğimize batıyoruz. Ve ilmek kaydırdım. Burayı birleştirdik. Bir zincir çekip ipimi biraz uzun koparalım. İçeriye çekmek için, saklamak için. İpimizi de buradan aşağıya içeriye çekelim. Birkaç tane daha içinden geçelim ki çıkmasın zamanla diye. Kadifede biraz daha kolay çıkıyor böyle şeyler, dokusu nedeniyle herhalde. O yüzden bunları güzel saklayalım ki çıkamasın tekrar. Evet, 10. sıramızı bitirdik. Ayakkabı görüntümüz bitti. Daha sonra burada bağcık yapacağız şu kısma. Şimdi şeye geçelim. Krem veya beyaz, hangisi isterseniz, veya ten rengi de direkt devam edebilirsiniz. Artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ipimi tekrar sabitliyorum. 11. sıradayız. Hemen aynı yerden, sıra başımız aynı yer. İçeriden hemen ipim burada pembe zaten. Onun yanındaki ilmekten başlıyorum. Evet. Bir sıra eksiltme artırma yapmadan hepsine tek batalım. Biraz zor görünüyor ama şurada aşağıda tek katlar. Bakın yerini buluyor zaten. Böyle 16 tane sık iğne yapalım. Mesela bulamadınız, 15 oldu. Hemen sökmek yerine bir tane arttırın. Böyle pratik ilerleyin. Görmeyebilirsiniz belki kadifenin nedeniyle. Evet, sıra sonuma geldim. Şimdi 12. sıradayız. Hemen ilk ilmeği tekrar tepesine batıyorum. Bir tane. Hepsine bir tane batacağız. Yine eksiltme artırma yapmadan düz örelim. 12. sıramızda hepsine tek batıyoruz. Evet, 13. sıradayız ve yine düz öreceğiz. 16 sık iğne tek batacağız. Sadece öndeki tek kattan yapalım. FLO'dan. Biraz sonra, çünkü arkadaki kata ten rengi yapacağız. Bu çorabın son sırası.
Evet, 13. sırayı tamamladık. Toplamda 3 sıra çorap ördük. Şimdi 3 tane ilmek kaydıralım. Bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Ve hemen içeriye çekelim. Birkaç sefer yapalım bunu. Çıkmasın. Evet, çorap da tamamlandı. Şimdi ten rengine geçelim. Sabitliyoruz. Yine hemen kaldığımız yerden, bu da sıramız. Şurası, şunun hemen şuradan başlayacağız. Arkadaki tek katlarımıza her birine bir tane sık iğne. Yine 16 tane sık iğne yapalım. Evet, toplam 10 sıra örelim arkadaşlar. Ten rengiyle toplam 10 sıra örüp gelelim. Evet, şimdi bacağımızı örmeden önce içerisine dondurma kapağından kestiğim kalıbımı yerleştireceğim. Daha sonra koyamayız çünkü. Ve ayağımızı dolduralım. Ve ayağımızı güzelce dolduralım. Burun kısmına doğru itelim. Sıkış olsun. Ayak olduğu için hani daha sert olsun. Kollar öyle sert olmasına gerek yok. Yumuşak olabilir ama ayağımızın uç kısmına doğru itelim. Sert yapalım. Evet, toplam 10 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi iki yanda arttırma yapacağız. Hemen bir tanesini ilk ilmeğimi buraya arttırıyorum. Evet, bir arttırdım. 7 tane tek batalım. 2 3 4 5 6 7 bir arttır. Evet, 18 sık iğneye ulaştık. Geri kalan 7 taneyi tek batalım ve sıramızı bitirdik. Şimdi ten rengini koparıp iç çamaşır rengine geçeceğiz. Şurada ilmek kaydıralım. 3 tane ve koparalım. Evet, 24. sırada iki yanda arttırdık. 18 sık iğnemiz oldu. Şimdi 25 ve 26. sıramızı iç çamaşırı rengiyle öreceğiz. İpimi sabitledim ve ilk ilmek kaydırdığım sıra başım oluyor. Buradan devam ediyorum. 18 tane sık iğneye tek batalım. 2 sıra bu renkle örelim. Evet, 2 sıra düz örerek bacağımızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi bir tanesini koparacağız. İkinciyi ekleyeceğiz. Şimdi ben ikincideyim ve ondan önce
şu bağcığımızı yapalım. Ben kotonla yaptım. Alize kotonu çift kat yaptım ve 90 tane zincir çektim. Siz de istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Şimdi bunu 90 zincir ayağımıza geçirelim. Şuradaki tam son ayağımızın son kısmı yerinden şuradan giriyorum. Karşıdan çıkaracağım. Bu tarafa çekelim şimdi ipimizi. Evet, biraz bunu bağlayacak kadar boyda bırakalım. Şöyle çapraz, bakın bunun geldiği yer şurası. Karşıdan yine kaç yapmışız? Hemen şunun hizasına tekrar buradan içeriye çekelim. Böyle çapraz yaptık. Yine tekrar karşıdan çıkıyoruz. Evet, bu taraftan aldım. Böyle çapraz bir görüntü yapacağız. Daha sonra normal spor ayakkabı bağlar gibi şöyle bağlayalım. Evet, şöyle bir bağladım. Evet. Şimdi bunları da hallettik. Sonra tekrar düzeltirim ben. Çekim anında daha biraz zor oluyor bu işleri yapmak. Ayarlaması falan. Şimdi ben gidişatı gösterdim bu şekilde. Şimdi artık bacaklarımızı birleştirelim. Evet, şimdi 27. sıradayız ve bacağımızı şöyle düz tutalım ve katlayalım. Ve katladığımızda şurası buraya kadar sık iğne örelim. Ben katladığımda 1 2 3 sık iğne öreceğim. Şimdi bazen bir sık iğne bile kayabiliyor. Aynı olmayabiliyor. Sizlerle benim farklı olabilir arkadaşlar. Bazen şuralarda bir şaşırtmacalık olabilir. O yüzden de siz yine şöyle bir katlayın nereye geliyor diye. Dediğim gibi kız bebekte de aynıydı. 3 sık iğneydi. Burada da aynı denk geldi. Çünkü aynı sayılar aynı yapıyorum. Renkleri değiştiriyorum sadece. Şimdi 3 tane tek batalım. 3 2 zincir. Diğer bacağı alalım. Şöyle onu da katlayalım. Katladığımızda bakın tığım zaten yerini bulacak. Şimdi şöyle tuttuğumda şöyle buldu. Mesela şöyle yan yapmak isterseniz ayağınızı ona göre bakın yan şurada olur. Düz yapıyoruz şu an biz. Zorlanmayın diye. Böyle girdim buradan. Ve sık iğneyle bağladım. Ve bacaklarımızı birleştirdik. Şimdi arttırma yapacağız. 4 tane tek batalım. Bu 1'di. 2 3 4 tek, bir arttır, tekrar 4 tek, 1 2 3
4, bir arttır, 4 tek, 3, 4, bir arttır. Evet, şimdi bu yan kısımda 3 tane arttırmış olduk. Önde, yan, arka, orta. 3 arttırma yaptık. Şimdi devam ediyorum. Bu kısmı düz öreceğiz. Bacak arasını. 1, 2, 3, zincire geldim. 4, 5, şunun dibine batıyorum arkadaşlar, bol olmasın diye, delik olmasın diye. 5'ti, buna batarak 6 oldu. 7, 8 ve 9 tane tek battım. Şimdi bir arttırıyorum. Diğer bacağı artık geldik. Arka ortada bir arttırdım. 4 tek, 2, 3, 4, bir arttır, 4 tek, 2, 3, 4, bir arttır. Evet, geriye bir tane kalıyor. Bir tane tek. Burada 3 örmüştük. Bu da bir, 4'e tamamlamış olduk. Evet. Şimdi bizim 27. sıramızdı. Bacaklarımızı arttırmamızı yaptık. 3 burada, 3 burada, 6 arttırma. 48 sık iğnemiz var. Şimdi 7 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, 7 sıra düz örgümü tamamladım arkadaşlar. Şimdi ipimizi koparacağız. Şurada yine 3 tane ilmek kaydıralım. Bir zincir. Şimdi tişörtün rengine geçiyoruz. Sıramı takip ediyorum. İlk ilmek kaydırdım. Zaten sıra başı olmuş oluyor. Evet, şimdi burada 6 tane tek, bir azalt yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar tekrar yapalım. 6 tane tek, bir azalt. 2, 4, 5, 6. Evet, devam edelim. Evet, sıra sonunda 42 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 7 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Her ilmeğe bir tane sık iğne. Evet arkadaşlar, 7 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi yine azaltma yapacağız. 43. sıradayız ve 5 tane tek, bir azalt yapalım. 1,
2 3 4 5 tane tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapıyoruz. Sıra sonunda 36 sık iğne kalacak. Daha sonra 2 sıra yine düz örelim. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım arkadaşlar. Bu arada ben Ramazan'da başlamıştım bebeğime. Daha sonra oruçlu nedeniyle çekimlerimi yapamadım. Rahatsızlandım. O yüzden de şimdi bayram sonrası çekime devam ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden başlayalım. 2 sıra düz ördük. Şimdi kolları takacağız. Hemen işaretleyeceğim burada. Eğer dediğim gibi sıralarımız değişiyorsa biri bir kayabilir ileri veya geri. Şöyle hep her zamanki gibi tam ortayı bulalım. 3 ilmekle kolu birleştireceğiz. Şöyle katladığımızda ortadaki ikinci ilmek 1 1 3 oluyor. Burada 3'e ayarlıyoruz. Daha sonra düz örüyoruz. Pratik olarak çalışmak isteyenler için bilgi vereyim. Benim kaydı diyebilirsiniz. O yüzden de buna dikkat edelim. Şimdi bir bakın bakalım. Ben şimdi 11 tane tek öreceğim. Siz de 11 ördüğünüzde veya bir bakın 11 nereye geliyor. Sizinkiyle aynı mı gidiyoruz? Ona göre bu sırayı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 2 4 5 6 7 8 9 10 Evet, 11. Bir kontrol edeyim tekrar notlarımı. Evet, kolumuzu alalım ve şu başlangıç yerini arkaya doğru şöyle verelim. Bunu arkada kalsın. Ve buradan 3 ilmekle kolumuzu birleştiriyoruz. Bir, iki, ve 3. 3 ilmekle birleştirdim. Şimdi bu tarafa devam edelim. 15 tane tek batalım. Evet, 15 sık iğne tek battık. Diğer kolumuzu alalım. Yine 3 sık iğne ile birleştiriyoruz. Bir, iki, ve 3. Evet, ikinci kolumuza taktık. Geri kalan 4 taneye tek batalım. Evet arkadaşlar, şimdi 47. sıradayız. Sıra başından itibaren 10 tane sık iğneye tek battım. Şimdi kol altından azaltma yapacağız. 2 kol altından. Evet, 10 tek yapalım.
Şimdi son kalan ilmekten önden bir kat alıyoruz. Kolumuzdan da ilk ilmekten bir öndeki tek katı alalım. Şimdi ikisini bir örüyoruz. Kapattık. Burada eksilmiş oldu. Şimdi 10 tane tek batıyoruz. 1 2 Evet, 10 tane tek battım. Son kalan ilmekten öndeki tek katı alıyorum. Gövdemdeki ilk ilmekten bir kat, ikisini bir ördük. İkinci de azaltmayı burada yaptık. Şimdi diğer kol altına kadar 13 tane sık iğneye tek batıyoruz. 1 2 3 4 12 ve 13 tane tek battık. Son kalan ilmekten son bir tane kaldı. Onun önden tek kat aldım. Kolumdan yine ilk ilmekten tek kat aldım. İkisini bir kapattık. Burada üçüncü azaltmayı yaptık. Şimdi yine 10 tane tek batalım. 1 2 3 9 ve 10 tane tek battık. Yine bir azaltıyoruz. Geri kalan 3 taneye tek batıyoruz. Evet, bakalım kaç kalmış. Evet, sıra sonunda 50 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 50. sıradayız ve artık azaltarak boyuna doğru geçiş yapacağız. Şimdi bir azaltmayla başlıyoruz. Evet, bir azalttım. 3 tane tek batalım. Bir azalt. Üç tek. Evet, şimdi 6 tane peş peşe azaltıyoruz omuz kısmında. Bu birinci, 2, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Tekrar 3 tane tek batalım. Bir azalt. Üç tek. Bir azalt. 3 tek. Evet, şimdi 6 tane yine peş peşe azaltalım. Evet, 6 tane peş peşe azalttım.
Geri kalan 3 taneye tek batıyorum. Sıra sonunda 34 ilmeğimiz kaldı. Toplamda 16 azaltma yaptık. Şimdi 51. sıradayız. Bir azaltmayla yine başlıyoruz. İki tane tek, bir azalt, iki tek, şimdi omuzda yine 3 tane peş peşe azaltalım. Şimdi burada ben biraz zorlanıyorum, o yüzden azaltmamı şu şekilde yapacağım. Batıp çıkacağım, yanındakine batıp çıkıyorum, ikisini bir kapattım. Daha kolay oluyor böyle kısımlarda. Şimdi bu birinci azaltmayı yaptık. İkinci azaltmam ve üçüncü azaltma. İki tane tek, bir azalt, iki tane tek, bir azalt, iki tek, evet, tekrar omuza geldik. Ekran kaymış, kusura bakmayın. Şimdi bebek büyüdükçe şeye çarpıyor, kameraya çarpıyor. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, en son iki tek yaptım. Şimdi yine 3 tane peş peşe azaltacağım. Birinci, ikinci azaltma, üçüncü azaltma, iki tane tek, bir azaltalım. Evet arkadaşlar, sıra sonunda 23 ilmeğimiz kaldı. Şimdi 52. sırada eksiltme arttırma yapmayacağız. FLO'dan öreceğiz. Yani öndeki tek kattan artık bluzumuzu bitiriyoruz. Ten rengini yerine hazırlamış olacağız. Hemen şöyle sıra başımızı bu tarafa alalım. Öndeki tek kattan batıyoruz. Şu alttan, tığımı alttan doğru giriyorum. Tek kata sıra sonuna kadar. Burayı şöyle yapalım. İlk ilmeğimize önce ilmek kaydıralım. İlmeğimi kaydırdım. Bir zincir. Aynı yere bir daha batarak yukarıya çıktım. Buraya çünkü ilmek birleştireceğiz ya daha sonra. Sıra başımız güzel olsun diye yukarıya çıktım. Bunu mutlaka bu şekilde yapın. Daha sonra her ilmeğe alttan şöyle girerek FLO'dan sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Evet, sıra sonuna geldim.
İlk ilmeğime batıyorum. İlmek kaydır. Hatta şuradan ilmek kaydırmadan tığımın arkadan girdim. Bu ipi bu tarafa çekeceğim. Direkt bu tarafa çektim. İpimi kesiyorum. Biraz uzun kestim. Bu tarafa çekelim. Biraz kadife olduğu için tabi kadife dokusu nedeniyle biraz sert oluyor. Evet, ipi bu tarafa çektim ve o zaman böyle tümsek olmuyor arkadaşlar. İlmek kaydırdığınızda tümseklik oluyor. Bunu da bu taraftan hemen yanındaki tek katlardan geçerek burayı aşağıya doğru ipi saklayalım. Şöyle katların içinden geçe geçe daha sonra çıkmasın diye bunu aşağıya kadar yapın. Bulduğunuz yerlerden geçin arkadaşlar. Evet. Bluzumuzu bitirdik. Şimdi hemen ten rengiyle devam edelim. Arka ortadan başlayalım. Bunu ipimi sabitliyorum. Arka ortadan sıra başım arkaya gelsin diye. Şuradaki tek katları yapıyoruz. Biraz önce feylo'dan örtmüştük. Tek katlar burada kaldı. İç kısımda buraya her ilmeğe bir tane sık iğne yapalım. 23 taneydi. Evet, 53. sıramı bitirdim. Şimdi bundan sonra 3 sıra daha düz öreceğiz. Bu birinciydi. Toplamda 4 sıra boyun örmüş olacağız. Hemen geçiyorum tekrar. İkinci sırama. Ve videomuz burada bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi ben 3 sıra daha öreceğim. Daha sonra bir dahaki videoda kafaya geçeceğiz. Bu şekilde gövdemizi tamamladık. İkinci bölümde görüşmek üzere. Affedersiniz. Hoşça kalın.